Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli seyirciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Daha doğrusu Türkiye bankalarından geliyor. Türkiye bankalarında hesabı olan, faize yatırmış olan vatandaşlarıma sesleniyorum. Sonuna kadar videoyu izleyin. Size hatta liste hazırladım. Bakın, değişiklikler var. Hangi banka ne kadar faiz verecek yatırım yaparsanız hepsi bu videoda. Detaylı bankaların isimle ne kadar faiz vereceklerini de hazırladım size. Biraz sonra o konuya geleceğiz. Beni beğenirseniz, haberimi beğenirseniz, bana bir like verirseniz tabii ki sevinirim. Abone olmadıysanız, sizler de ailemize katılırsanız gurur duyarım ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Unutmadan söyleyeyim, biliyorum çoğunuz biliyorsunuz, abone olmak değerli seyirciler ücretsizdir. Bunun herhangi bir ücreti yoktur. Bankada parası olanlar dikkat. 1 milyon TL'nin getirisi değişti. Biraz evvel dediğim gibi listeye de biraz sonra geleceğiz. 1 milyon civarında bir para yatırırsanız Türkiye bankalarda, listede bankaların isimlerini de söyleyeceğim. 32 günde elinize net, cebinize, cüzdanınıza kaç para girir, kaç bin TL girir, hepsini detaylı bu haberde. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi Türkiye'deki bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkileyerek vatandaşların birikimlerinin getirilerini değiştirdi. 250 bas puanlık faiz indirimi ile bankalarda uygulanan mevduat faiz oranları geriledi. Bu durum tasarruf sahiplerinin gelirlerini önemli ölçüde etkilerken 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi de dikkat çekici şekilde değişti. Yeni faiz oranlarıyla 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar. Merkez Bankası politika faiz oranlarında son yaptığı 250 bas puanlık indirimin ardından Türk lirası mevduat faiz oranlarında da belirgin bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Bankalar yatırımcılara sundukları faiz oranlarıyla rekabet ederken mevduat sahipleri en yüksek getiri sağlayacak seçenekleri araştırıyor. Ancak faiz oranlarındaki azalma yatırımcıların daha fazla alternatif getiri arayışına girmelerine yol açtı. Mevduat vergisi ve faiz indirimlerinin etkisi. Son dönemde 6 ay vadeli mevduat faizinden alınan verginin %15'e çıkarılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın art arda faiz indirimleri mevduat getirilerini önemli ölçüde aşağıya çekti. Bu değişiklikler tasarruf sahiplerini yeni stratejiler geliştirmeye ve farklı yatırım araçlarına yönelmeye teşvik etti. Ekonomistler faiz indiriminin bankalar arasındaki rekabeti de körüklediğini belirtiyor. Bankalar müşterilerini kaybetmemek adına daha cazip faiz oranları ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Banka 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirileri. Yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için farklı bankalarının sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı seçiyor. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisiyle birlikte banka yapılan liste. Değerli seyirciler, şimdi dikkatli dinleyin, size banka okuyorum. İlk önce %45'ten başlıyoruz. Akbank %45 faiz oranı var. Akbank'a 1 milyon 33.534 TL yatırırsanız 32 günde size net kazanç 33.534 TL getiriyor. 33.534 TL. 1 milyon 33.534 TL. Garanti BBVA Bankası %44,5 faiz oranı 1 milyon 33.161 TL, vade sonu tutarı net kazanç 33.161 TL. Yapı Kredi %45 faiz oranı. Sonuna kadar izleyin. Bu %45 daha yükselecek, yukarı doğru gidecek. Bankaların hepsinin ismini size burada açıklayacağım. Yapı Kredi %45 faiz oranı 1 milyon 33.534 TL. Yatırırsanız net kazanç 33.534 TL.
QNB Finans Bank %44 faiz oranı 1.032.789 TL yatırırsanız net kazanç 32.789 TL. TEB Bankası %48, kapatmayın daha bu çıkacak. %48 faiz oranı 1.035.769 TL yatırırsanız 32 gün içerisinde cebinize 35.769 TL geçecek. Denizbank %45,5 faiz oranı 1.033.906 TL yatırırsanız net kazanç 33.906 TL. Enpara %42 faiz oranı 1.031.298 TL yatırırsanız net kazanç 31.298 TL. Aradaki farkları görüyorsunuz değil mi değerli seyirciler? Bakın ODA Bank iyi faiz veriyor %48,5. 48,5 ama daha bu yükselecek. Dikkatle dinleyin. ODA Bank %48,5 faiz oranı 1.036.142 lira yatırırsanız 32 günde cebinize 36.142 TL geçiyor. FIBA Banka. En iyi faizi FIBA Banka ödüyor değerli seyirciler. %49,5 faiz oranı. Yalnız burada dikkatinizi alacağım tekrardan. Şu anda ben bu haberi hazırlarken FIBA Banka en yüksek faizi ödüyor. Ama ben bu haberi hazırlarken belki başka bir banka Türkiye'de karar vermiştir. Daha da fazla size faiz verebilir. Biz takibindeyiz. Haber sistemimiz takibinde, herhangi bir değişiklik olursa bu konuda ben tabii ki bu kanalda size hemen haberdar edeceğim. FIBA Banka %49,5 faiz oranı 1.036.887 TL yatırırsanız cebinize temiz 36.887 TL geçiyor. İş Bankası %40 faiz oranı 1.029.808 TL, net kazanç 29.808 TL. İNG Bankası %48 faiz oranı 1.035.769 TL yatırırsanız 32 günde elinize geçecek 35.769 TL. Halkbank %39 faiz oranı 1.029.063 TL, net kazanç 29.063 TL. Şekerbank %20 faiz oranı 1.014.904 TL, net kazanç 14.904 TL. HSBC Bankası %46 faiz oranı 1.034.269 TL, size kazanç olarak 32 günde getiriyor 34.279 TL. Arkadaşlar ne öğrendik? FIBA Banka şu anda aşağı yukarı 1 milyon yatırırsanız elinize 36.800 küsür bir para veriyor 32 günde değerli seyirciler. Son faiz indirimi ile birlikte bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında önemli bir gerileme yaşandı. Bu durum yatırımcıları daha fazla alternatif getiri aramaya ve farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırarak en iyi fırsatı yakalamaya teşvik etti. Mevduat sahipleri getirilerini maksimize etmek için bankalar arasındaki rekabeti yakından takip ediyor. Değerli seyirciler, haberin sonuna geldik. Sizler de tabii ki Türkiye'de bankalarda paranız var ise bunu titizli olarak araştırın. Herhangi bir kontratı imzalamadan evvel bakın. Bu bir sene için geçerli mi? Bir sene sonra ne olacak? Yoksa 6 ay için geçerli mi? Bunları detaylı lütfen araştırın. Bunların tabii ki hepsi sonunda bir rol oynuyor. Yani bir sene sonra %49'dan %20'ye düşerse aynı parayı alamazsınız. Haberim inşallah hoşunuza gitmiştir değerli seyirciler. Haberimi beğendiyseniz, beni beğendiyseniz tekrar söylüyorum, bir like verirseniz, abone olursanız tabii ki emeğime karşılık sizden de bir teşekkür olmuş olur. Ben de size tabii ki teşekkür ediyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.